Herkesin merak ettiği bir soru var. Pandemi ne zaman ve nasıl bitecek? Dünya daha önce birçok kez buna benzer, hatta daha büyük sorunlarla karşılaştı. İşte birazdan bu felaketlerin nasıl başladığını ve bittiğini göreceğiz. Size öyle ilginç detaylar göstereceğim ki gördüğünüzde oldukça şaşıracağınızdan eminim. Pandemi başladığı noktadan sonra eğer engellenemezse büyümeye devam ediyor. Doğal olarak sosyalleşmeyi seven insanlık bunun büyümesine bir şekilde yardımcı oluyor. Sosyalleşme ne kadar fazla olursa virüsün büyüme oranı ve doğal olarak ölen insan sayısı da artıyor. Bu ölümler virüsten, insan bağışıklığı değişkeninden ve çöken sağlık sistemlerinden dolayı meydana geliyor. İnsanların çoğu yavaş yavaş enfekte oluyor. Bazıları hayatlarını kaybederken bazıları bağışıklık sistemleri sayesinde hayatta kalıyor. Bu böyle devam ediyor. Ta ki virüs yeni insanlara ulaşamayana dek. Böylece virüsün tutunacak dalı kalmadığında pandemi de yavaş yavaş sona eriyor. Bir pandeminin bitmediği bir senaryo yok. Pandemi eninde sonunda bitmeye mahkumdur. Öyle ya da böyle. Önemli nokta bunun yüz binlerce insan hayatının sona ermesiyle mi yoksa az sayıda kayıpla mı biteceği. Korkutucu olansa virüsün öldürme oranı. Tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi 10 kişiden 3'ünün öldüğü bir hastalık. Çiçek hastalığı yüzyıllar önce birçok insanın korkulu rüyasıydı. Bundan yaklaşık 10.000 yıl önce virüs Kuzeydoğu Afrika'da ortaya çıktı. Virüs hava yoluyla bulaşıyordu. Önce insanların cildine, ardından deri hücrelerine, kemiklerine ve lenf bezlerine kadar saldırdı. İnsanlarda ateş, kusma ve isilik gibi belirtiler ortaya çıktı. Bulaşan her 10 kişiden 3'ü hayatını kaybediyordu. Kurtulanlar hayatları boyunca yara izleriyle yaşadılar. İlerleyen yüzyıllarda çiçek hastalığı ara sıra tekrar ortaya çıktı. Fakat dünyaya yayılması Mısırlı tüccarlar sayesinde oldu. Milyonlarca kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Size bu noktada ilginç bir detayı anlatayım. 18. yüzyılda İngiliz aristokrat Lady Mary çiçek hastalığına yakalanmış ve tüm güzelliği gitmişti. İstanbul'da bulunduğu sırada Osmanlı Devleti'nin Edirne Darüşşifası'nda çiçek hastalığına bir çözüm bulunmuş, kendisi bundan faydalanmış ve aynı hastalığa yakalanan oğlu üzerinde de uygulatmıştı. Yazdığı bir mektupta arkadaşına çiçek aşısı olduğunu sevinçle bildirmişti. O sıralar İngiltere'de çiçek hastalığı salgın haldeydi ve binlerce insan ölüyordu. İngilizler çiçek aşısının işe yarayıp yaramadığını anlamak için ilginç bir yöntem kullandı. Aşıyı idama mahkum edilmiş insanlar üzerinde denediler. Gerçekten de işe yaramıştı. İngilizler aşıyı uzun yıllar kullanmaya devam etti. Hatta buna Türk aşısı adı bile verilmişti. Sonradan aşı tüm Avrupa'ya yayıldı. Fakat zamanla aşının ulaşmadığı yerlere yayılan virüs, nüfusun da etkisiyle sadece 20. yüzyılda 500 milyona yakın insanın ölümüne yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulması sonrası milletler bir araya geldi ve aşılama kampanyaları başlatıldı. Fakat bazı yerlerde sorunlar halen devam ediyor ve bitmiyordu. Ardından Dünya Sağlık Örgütü strateji değiştirdi. Herkesi aşılamak yerine virüs kapmış insan öncelikli olmak şartıyla onunla temas eden herkes aşılanmak zorundaydı. Bu oldukça başarılı bir seçimdi. Virüs tüm dünyada hızlıca azaldı ve yok oldu. 8 Mayıs 1980'de Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığının yok edildiğini ilan etti. Diğer bir virüs çeşidi ise 1900'lerin hemen başında ortaya çıktı. Virüs yaklaşık 500 milyona yakın insana bulaştı ve 50 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı. İspanyol gribi. Kısa sürede çok sayıda ölüme neden olduğu için tarihin en kötü küresel salgınlarından biridir. Her 10 kişiden 1 veya 2 kişinin ölümüne yol açan bir hastalık. İlginç bir şekilde özellikle genç ve sağlıklı insanları daha çok etkiliyordu. Hikayesi de oldukça ilginç. O sıralar yani 1. Dünya Savaşı yıllarında patlak veren bu virüs askerlerin morallerinin bozulmaması için sansürlenir. Yani medyada asla yer almaz. Fakat bu sırada İspanya savaşa girmemiştir.
Bu sebeple kendi medyasında virüsle ilgili haberlere sık sık yer verir. Dünyadaki birçok insan bu virüsü İspanya sayesinde öğrendiği için adına İspanyol gribi denmiştir. Yani virüsün aslında İspanya ile herhangi bir ilgisi yok. Hastalığın 1917'nin sonlarında ABD'nin askeri kampında başladığı düşünülüyor. H1N1 virüsünün bir alt etkeni olan bu virüsün domuz ürünleri sayesinde insana geçtiği biliniyor. Virüsün ilk bilindiği zamansa 1918 ilkbaharıydı. Zamanla bu Amerika'dan Avrupa'ya kolayca taşındı. Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da virüsün belirtileri görüldü. İspanyol gazeteleri neredeyse her gün hijyenin önemini ve bunun nasıl yapılacağını anlatan haberler yayınladı. Okullarda ve kurumlarda bunun bilgisi aktarıldı. Salgının yayılmasını anlatan karikatürler çizildi. Kamu hizmetinde bulunan herkes için tıpkı günümüze benzer şekilde bezlen maskeler zorunlu hale getirildi. Virüs 1918'in sonlarına doğru hızlıca yayıldı. Mart sonuna doğru alınan önlemler ve yapılan aşılarla aynı şekilde azaldı ve kendiliğinden sona erdi. Şimdi en büyük pandemiyi anlatacağım son bölüme geçmeden önce bize bu video için sponsor olan Centric'ten bahsedeceğim. Sürekli yükselen bir kripto para duydunuz mu? Bahsedeceğim bu kripto varlık 2 yıl boyunca sürekli bir yükseliş içerisindeydi. Centric'ten bahsediyorum. Çalışma stratejileri oldukça yenilikçi. Centric, çift jetonlu bir kripto para sistemidir. Bunlardan ilki olan Centric Rise, zamanla yükselen bir sisteme sahip. Büyüme oranları Centric Foundation tarafından bir yıl önceden belirleniyor. Böylece hangi ay ne kadar kar edeceğinizi görebiliyorsunuz. Centric Cash ise borsalardaki piyasalarda alınıp satılan bir jeton ve dalgalanmalarla değeri değişebilmekte. Centric Rise elde edebilmek için Centric Cash satın alıp çevirmeniz yeterli. Merkezi yol haritalarına bakarak sistemin hedeflerini kendi web sitelerinden görebilirsiniz. Ocak 2018'de kurulan kripto varlık 921 milyon adet tokene sahip ve dolaşımda 883 bin adet bulunduruyor. Bugün fiyatı 95 doları aşmış durumda ve yükselmeye devam ediyor. Centric'in white paper'ını okuyup takımda bulunan kişileri kolayca görebilirsiniz. Sistemin diğer bir güzel tarafı da Centric Rise almak için kullandığınız her Centric Cash alım sonrası yakılıyor. Bugüne kadar 80 milyon adet token yakılmış durumda. Yani elinizde ne kadar Centric Rise bulundurursanız büyümesi de o kadar çok oluyor. Siz de açıklamadaki linkten bedava kaydolarak Centric alım satımı yapabilirsiniz. Bahsedeceğim şimdiki virüs belki de en korkunç olanıydı. Kara veba. Ha bu mu? Bahsettiğim şey bu değil. Bu korkunç maskeli insanlar dönemin veba ile uğraşan doktorlarıydı. 1300'lü yılların ortaları. İnsanlığın kıtlıktan yeni çıkmaya başladığı yıllar. Fakat Çin'de durum pek de iç açıcı değil. İnsanların birçoğu öyle sefil haldeydi ki domuz, yılan, fare gibi hayvanları bolca tüketiyordu. Aslında bugünün iyi şartlarına sahip olan insanlar da şu an aynısını yapıyor ya neyse. İşte bu gibi hayvanların hem de steril olmadan tüketilmesi sonrası kaçınılmaz olan gerçekleşir. Fare ve genellikle pire gibi hayvanlarda bulunabilen Yersinia pestis bakterisi savunma sistemi çökmüş bir insana bulaşır ve burada mutasyona uğrar. Artık ölüm vücut bulmuştur. Virüs normalde insan vücudu için engellenebilir bir organizma iken bu engellenemez hale gelir. İnsandan insana bulaşır ve yayılmaya başlar. Ciltte lekeler, kusma, titreme, el ve ayaklarda oluşan deri altı kanamalar ve sonrasında gelen ölüm. Bu deri altı kanamalarla cildin siyaha dönmesi yüzünden bu hastalığa kara veba da denmiştir. Çin ve Orta Asya'da başlayan veba yine ticaret yolları sayesinde Avrupa'ya taşınmıştı. Salgın yalnızca 14. yüzyılda yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Dünyanın en korkunç hastalığıydı. Bu hastalık yüzünden babalar çocuklarını, kadınlar eşlerini, kardeşler birbirini terk etti. Çünkü virüs kapan kişiler 5 gün içerisinde acılar içinde ölüyordu. Virüsün son bulması için yeni hastaneler kuruldu. Virüslü insanlar izole edildi. Tüm gemiler tek tek temizlendi. Yıkanmayı bilmeyen Avrupalılar banyo yapmayı öğrendi. Genel olarak büyük bir temizliğe ve izolasyona giren Avrupa'da veba 4 yılın sonunda yavaş yavaş bitti. Oslo Üniversitesi'nden Profesör Niels
Fareler tarafından bulaştırılan bakteri bu denli hızlı yayılamaz. Sonuç oldukça açık. Hastalığı yayan ve bulaştıran insan vücudundaki bitlerdi. Yani ne kötülük varsa yine bir şekilde insan kaynaklıydı ve öyle de olacak. Şu an Covid virüsüyle yeniden bir pandemi dönemine girdik. Bunun ne zaman ve nasıl biteceğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey tıpkı geçmişte olduğu gibi bunun da bir gün tamamen biteceği. Ama hastalık kalıcı etkiler bırakır mı? Aşılar ne kadar etkili olur ve dünyayı aşılamanın ardında başka planlar var mıdır? Bunu zaman gösterecek. Sıradaki video hemen senin için ekranda görünecek. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenebilir ve abone olabilirsin. Ben Nigma. Görüşmek üzere.